Roma antik tarihin büyülü bir sahnesidir. Kamusal toplantı ve ticaret mekanları olan forumlarında dolaşan antik ruhlar, geçmişin gizemli izlerini taşıyan sütunlar arasında dans eder gibidir. Kahramanlık öykülerini anlatan, geçmişin epik savaşlarının yankılarını taşır. Her yolu Roma'ya bağlayan tarihi kader çizgisi, Roma'nın kuruluşunun insanlık tarihine damgasını vuran çeşitli aşamaların sonucudur. Roma mitolojik bir öyküye dayanılarak M.Ö. 753 yılında Romulus ve Remus tarafından kurulduğuna inanılır. Ancak asıl güç ve etki Roma Cumhuriyeti'nin M.Ö. 509'da kurulmasıyla başladığı söylenir. Roma savaş becerisi, mükemmel hukuk sistemleri ve stratejik yönetimiyle öne çıkarak İtalya Yarımadası'nı fethetmiş ve ardından Akdeniz Havzası'nı genişlemiş, nihayetinde imparatorluk haline gelmiştir. Ayrıca her yol Roma'ya çıkar deyimiyle ifade edilen güç ve etki, Roma İmparatorluğu'nun geniş sınırları, iyi örgütlenmiş yolları ve ticaret rotaları sayesinde başka uygarlıklarla güçlü bir iletişim içinde olmasından kaynaklanmıştır. Roma'nın mirası Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde de etkisini sürdürmüş, bu nedenle Roma'nın tarihi insanlık tarihini şekillendiren önemli bir döneme ışık tutmuş ve kültürel gelişmelerin öncüsü olmuştur. Roma hakkında bildiğimiz ansiklopedik bilgi sınırlıdır. Ancak Homeros'un İlyada ve Odysseus destanı, Vergilius'un Aeneas destanı, Herodot'un Tarih isimli yapıtı ve bilimsel arkeolojik veriler aslında Roma'nın kuruluş sürecinin çok daha eskiye dayandığını bilmemize olanak tanır. Bu çalışmada bilinmeyen Roma tarihine odaklanacağımız için Romulus ve Remus dönemi ve daha eski Roma tarihine ulaşmaya çaba göstereceğiz. Efsanenin çıkış ve yayılış sürecini anlatıp sembollerin hangi duygu ve oluşumu anlatmaya çalıştığını kavramaya çalışacağız. Homeros'un İlyada ve Vergilius'un Aeneis destanı tarzındaki kitaplar çok fazla metafor barındırdığı için bilimsel veri statüsünde konumlandırılması açısından akademik çevreler, arkeologlar ve araştırmacılar arasında ortak bir uzlaşma sağlanamamıştır. Anlaşılması için bir örnek verirsek, Latinus 4 atlı arabasına bindi sözü, 4 at ve onlara bağlı arabaya binen bir kralı gösterebileceği gibi 4 farklı ulusu birleştirip bir ittifak kuran kralı da ifade edebilir. Başına sorguçlu başlığı taktı sözü, aslında krallığı ele geçirdi anlamında okunabilir. Büyük bir boğa kurban etti ifadesi, devletinin rakiplerince ele geçirilmesini, kuzu kurban edilmesi, prensliğini kaybedilmesini sembolize edebilir. Bu tür metafor kullanıldığı için bilim çevreleri bu mecazları kabul etme noktasında çekimser kalmaktadırlar. Çalışmamda bu yöntemi kullanmayıp daha çok mecazların gerçek anlamlarına odaklanacağım. Anlatacaklarım hiç duymadığınız bilgiler şeklinde gelebileceğini düşündüğüm için size göstereceğim kaynaklarla söylemleri karşılaştırarak sonuca varmanızı tavsiye ediyorum. Roma mitolojisinde Romulus ve Remus hikayesi Roma'nın M.Ö. 750 civarında kuruluşundan önce geçer. Ancak bu efsanenin bilinen en eski yazılı anlatımı M.Ö. 3. yüzyılın sonlarına aittir. Dikkat çekici bir şekilde bu tarih Pön savaşlarının sona ermesi ve Roma'nın dünya hakimiyetine başlamasının hemen öncesine denk gelir. Bu dönemde Roma için bir tarih yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden hikayenin tarihsel temelleri ve yerel varyantlarının yorumları hala yoğun tartışmalara konu olmaktadır. Romulus ve Remus efsanesinin ardındaki gerçekler sadece Roma'nın kuruluşunu değil, aynı zamanda bu büyük imparatorluğun başlangıcını ve yükselişini de aydınlatabilecek önemli bir ipucu barındırıyor. Plutarkos'un Paperetluslu, bugünkü ismiyle Skopeloslu Diokles'in anlattığını söylediği efsaneye göre Romulus ve Remus, Roma'nın 7 tepesine yakın antik kentlerden biri olan Alba Longa'da doğdular. Anneleri Rea Silvia bir Vesta bakiresiydi ve kardeşi Amulius tarafından tahttan indirilen eski kral Numitor'un kızıydı. Rivayete göre Rea Silvia, Tanrı Mars tarafından kutsal bir koruda ziyaret edilmiş ve bu ziyaret sonucunda Romulus ve Remus'a hamile kalmıştır. Amulius, ikizleri kendi yönetimi için bir tehdit olarak gördüğünden
öldürülmelerini emretti ve onları Tiber Nehri kıyısında bıraktı. Ancak ikizler Lupergal olarak bilinen bir mağarada bir dişi kurt tarafından emzirildi ve sonunda bir çoban olan Faustulus tarafından evlat edinildi. Faustulus onları karısı Acca Larantia'nın büyüteceği kendi evine getirdi. Acca Larantia'nın 12 oğlu vardı ve bunlardan birinin ölümü üzerine onun yerine Romulus geçti. Genç yetişkin olduklarında Numitor ve Amulius'un destekçileri arasında çıkan bir anlaşmazlığa karıştılar. Bu çatışma sırasında Remus esir alındı ve Alba Longa'ya götürüldü. Romulus kardeşini kurtarmak için asker topladı ve Alba Longa'ya doğru yola çıktı. Bu süre zarfında geçmişlerini öğrenerek dedelerini tekrar tahta çıkarmak için güçlerini birleştirdiler. Amulius'u öldürdüler ve Numitor, Alba Longa'nın kralı olarak yeniden tahta çıktı. Ancak ikizler Alba Longa'da kalmak yerine kendi şehirlerini kurmak istediler. Romulus, Palatine tepesinin uygun olduğunu savunurken, Remus, Aventine tepesini tercih etti. Bir kahine danıştılar ve kahin, kimin kendi bulunduğu bölgede daha fazla kuş görürse onun kazanacağını söyledi. Remus 6 kuş gördü ve Romulus 12 kuş görerek yarışmayı kazandı. Remus önce ben gördüm deyip kendi devletini kurmasının hakkı olduğunu savunur ve devletlerini kendi bölgelerine bu şekilde kurarlar. Ancak bu durum ikizler arasında zamanla bir anlaşmazlığa neden oldu ve Romulus Remus'u öldürerek tek başına hüküm sürdü. Efsanenin başka bir versiyonunu aktaran Plutarkos, Promatyon adında birinin İtalya tarihini düzenlediğini ve bu hikayeye göre Roma kralı Tarquitius'un bir gün ocağında hayalet bir faldos yükseldiğini gördüğünü anlatır. Bu olayın anlamını çözmek için bir Etrüsk Tetis kahinine danışır ve kahin bir bakirenin faldosla birlikte olması gerektiğini söyler. Kızını ikna etmeye çalışır ama kızı bunun yerine gizlice bir hizmetçiyi gönderir. Tarquitius bunu öğrendiğinde her iki kadını da öldürmek istedi ancak tanrıça Vesta rüyasında bunu yapmasını yasaklar. Tarquitius hapsedilmelerini ve o sırada dokumacılık yapmalarını zorunlu kıldı. Dokumayı bitirdikten sonra evlendirileceklerine dair güvence verdi. Gündüzleri bakireler dokuma yapardı ama geceleri Tarquitius'un emriyle diğer bakireler dokuduklarını çözerdi. Hizmetçi ikiz Romulus ve Remus'u doğurduktan sonra Tarquitius, Teratius adında birine çocukları öldürülmesini emretti. Teratius onları bir nehrin kenarına bıraktı. Orada bir dişi kurt tarafından emzirildiler ve çoban tarafından kurtarılıp büyütüldüler. Büyüdüklerinde Tarquitius'a karşı ayaklandılar ve onu mağlup ettiler. Bilinen Romulus ve Remus efsanesinin iki ünlü versiyonu bunlardır. Destanın iki versiyonu arasında benzerliklere baktığımız zaman birinci versiyonda söylenen Kral Amulius'un isminin daha eski versiyonda Tarquitius, Faustulus'un isminin de Teratius olduğu ortaya çıkar. Faustulus mozaiklerde ve resimlerde meyveleri ve tarımın buğday, incir, üzüm, armut, elma vesaire gibi son çıktı ürünlerini sembolize eder. Dionysos kültü ile alakalıdır. Roma'daki ismi Baküs'tür. Mozaiğe dikkat edersek orak ile resmedilmiştir. Bu kültün daha önceki sembolleri faldos, daha sonraki dönemlerde bereket boynuzu, kadınlarda ise kemer şeklinde ifade ediliyordu. Sağındaki kişi ise Romulus'un Mısır veya Libya Kartaca'dan o zamanki ismiyle Sidon'dan gelmiş olduğunu belirtmek için koyu tenli olarak resmedilmiştir. Faustulus sarışın kızıl arası çizilmiştir. Alttaki kurt ise bölgenin ve devletin bulunduğu toprak parçası demektir. Bozkır üzerindeki kurt kadınla sembolize edilmiştir. Nitekim Faustulus, Tiber Nehri'nin kenarında bulmuş olduğu Romulus ve Remus'u karısı Acca Larantia'ya getirmesi onları emziren kurdun aslında bu kadınla aynı şey olduğunu bize sembolik olarak anlatır. Romulus ve Remus'u kurdun emzirmesi demek o bölgeye bir soy bırakılmış ve bölgedeki insanlara karışıp sanki o yurdun milleti gibi bir görünüm verilmek istenmiştir. Kısaca kripto başka bir halkın o bölgedeki yerel halk gibi hareket edildiğini anlatmak içindir.
Akka Larentia'nın 12 oğlu vardı ve bunlardan birinin ölümü üzerine onun yerine Romulus geçmiş olması demek, Tarquetius'un yani Remus'un ölmesi üzerine onun yerine Romulus'un yani Numitor'un geçmesi anlamına gelir. Remus'un 6 kuş görmesi Med devletini, Romulus'un 12 kuş görmesi Akdeniz havzasının tamamını elde etme mantığını anlatır. Bize anlatılan bu efsaneler elbette gerçeği yansıtmadığı gibi propaganda amacı güttüğü ortadadır. Bu tip efsaneleri anlayabilmemiz için gerekirse komplo teorileri geliştirmemiz gerekir. Romulus ve Remus kültü efsane ise Roma'ya hangi kanaldan ve hangi mantıkla girmiş olabilir? İlyada destanında Romulus ve Remus anlatısı 13. bölüm 519. satırda "Kargı değdi Enyalos'un oğlu Askalapos'a. Güçlü tunç geçti omzu boydan boya. Askalapos düştü tozun içine, avuçladı toprağı." Enyalos yani Ares'in oğlu Askalapos olarak geçer. Bu bölge İlyada destanı 2. bölüm 602. satırda "Sonra Arkadyalılar gelir. Yüksek Kullene dağının eteğinde. Eciptos'un mezarı başında oturan bu adamlar. Ustadırlar teke tek dövüşmede. Onlar Fenasos'ta, koyunları bol, Orkomenos'ta, Ripe'de, Stratiye'de, rüzgarlı Enispe'de otururlar. Kentleri Tege, Şirin Mantine, Stronpelos, Perasye'dir. Başlarında Ankaeus'un oğlu güçlü Agapenor var." Roma'dan önce Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yine aynı şekilde Askalapos ve Ialmenos isminde iki kardeşin Romulus ve Remus gibi bir hikayeleri vardır. Bu hikayede de Ares'in oğlu Askalapos öldürülür. Vergilius'un Aeneis destanında yine Romulus ve Remus kardeşlerini görmekteyiz. Ancak Vergilius bize bu konuda oldukça fazla bilgi verir. Hatta ilk Roma'ya nasıl gelindiğini, o toprakların nasıl işgal edildiğini etraflıca anlatır. İlyada Savaşı'ndan da çok zaman önce 11. kitap 540. satırda işgalci Metabus adında bir kralın hikayesi anlatılır. Metabus, Amasenos ırmağı kıyılarında vassal olmak için bir çıkarma yapmış. Kralla anlaşmış ve belli bir bölge kendisine tahsis edilmiş. Amasenos ırmağı denilen yer bugünkü Napoli'de bulunan Volturnia nehridir. Zamanla güçlenince dönemin kralı Latinos'un toprakları olan Roma'nın içinde olan Latino ilinin Privernum kentine saldırınca Metabus'u yok ettiler. Ancak kabilesinin o bölgede yaşamasına izin vermişlerdir. Bu olayı Vergilius 11. kitabın 567. satırında şu şekilde anlatır. "Büyük bir güruh yakından Metabus'un çullanınca üstüne atladı ırmağa, aldı çimenlerden yengin, mızraklı beşikten kızını Trivia'ya adadığı. Hiçbir çatı, hiçbir kent kabul etmedi onu vahşiliğinden. Kendi de vazgeçmedi, dağlarda yaşadı yapayalnız. Çobanlar gibi çalılar, vahşi hayvan inleri arasında korkunç görünüşlü besledi kızı. Yavan kısrağının sütünü sağıp taze ağzına." Satırlardan anlaşıldığı üzere Metabus Volturna nehrinde öldürülmüş. Ancak kızı Camilla yani klanı nehrin doğusunda özgünlüğünü koruyarak bölgenin halkı olan Türkler ya da İskitler ile etkileşimde olup sadece sömürüye dayalı yaşadıklarını anlatır. Korkunç görünüşlü dediği kişi Kral Latinus'tur. Yaban kısrağı sütüyle beslenmesi bölgenin demografik yapısı hakkında tam isabet bize bilgi verir. Bunlar o dönemin adı İskitler olan Türklerdir. At sütü içen millet sadece Türklerdi. Daha sonra Vergilius, Latinus halkının 300 yıl daha krallık yaptığını, sonrasında krallık Troya soyuna geçtiğini, Augustus Kaiser ile birlikte artık Metabus'un klanının imparator olduğunu anlatır. Herodot tarihi 1. kitap 107. paragrafta Med kralı Astyages'in bir kızı olduğundan bahseder. Kız doğduğunda Astyages bir rüya görür ve kızının çişini yaptığını, bütün Asya'ya yayılıp sel götürdüğünü görür.
Kainlerine anlamını sorar ve Med ülkesinin yani Asya'nın yok olacağı cevabını alınca kızını orta tabakadan bir Medyalı'dan bile daha aşağı gördüğü Pers kralı Kambises ile evlendirdi. Evliliklerinin ilk yılında Astyages yine rüyasında kızının rahminden bir asma çıktığını ve bütün Asya'ya yayıldığını görünce kızını doğumuna yakın kendi sarayına getirir. Kahinler Astyages'e bu kızdan doğacak oğlanın kendi yerine alacağı sonucunu çıkarmışlardı. Medler içinde kendisine en çok bağlı olan ve en çok güvendiği adamı Harpagos'a çocuğu öldürmesini emreder. O daha sonra çıkabilecek sorunların önceden önünü kesip kendisini korumak için çocuk Kiros'un öldürülmesi için Kral Astyages'in çobanı olan Mitradates'e bu işi yapmasını söyler. Mitradates'in eşinin ismi Kuno yani Yunanca dişi köpek demekti. Med dilinde ise Spako anlamına geliyordu. Mitradates bebek Kiros'u evine götürür, eşine gösterir. O dönemlerde eşi de bir bebek doğurmuş ancak bebek ölü doğmuştu. Ölü bebek ile Kiros'un yerini değiştirilir ve Kiros'u evlat edinirler. Kral Astyages bebek Kiros büyüdükten sonra ölmediğini öğrenir, saraya getirilir. Kiros'un başından geçen olaylar bir hikaye formuna sokulup bölgede Kiros'un unutulmaması için bir destan oluşturulur. Kiros kendisini sığırtmacın karısının beslediğinde söyledi. Kadını çok yüceltti ve Kuno'nun adını anarak bitirdi sözlerini. Ana babası bu adı ağızlarından kaptılar ve oğullarını kurtarmış olan mucize Perslere daha da tanrısal göründüğünden şu söylentiyi yaydılar. Kiros bırakıldığı yerde bir köpek tarafından emzirilmiştir. Kader yolunu çizen hikayenin aslı budur işte. Kiros büyüdükten sonra kralın Kiros'u öldürmek için teslim etmiş olduğu komutanı Harpagos ile birlik kurup kralı tahtından indirir ve yerine geçip bildiğimiz Pers İmparatorluğunu kuran Büyük Kiros olur. Roma'yı kuran Romulus ve Remus'un efsanesinin bir benzerini Perslerin yaşadığını görmekteyiz. Aralarındaki ciddi fark Kiros'un gerçekten yaşadığını bilmemizdir. Kiros'un hikayesindeki sis perdesini açtığımızda bize ne anlatılmaya çalışıldığı da ortaya çıkıyor. Kiros'un büyüdüğü bölge ve hikayenin sembolik anlamlarına baktığımızda 1. kitap 110. paragrafta bu sığırtmacın öküzlerini yaydığı otlak Akbata'nın kuzeyinde Karadeniz doğrultusunda uzanan dağların eteğine düşüyordu. Saspeyirlarla karşı karşıya bulunduğu bu yönde Medler ülkesi dağlıktır. Yüksek ve ormanlık koyaklarla örtülüdür. Öbür yönleri tek bir ovadır. Mitradates, Med kralı Astyages'in devletlerinin topraklarında sığırtmaçlık yani çobanlık yaptığını, bu bölgenin de Saspeyir devletinin doğusu, Tebriz'in kuzeyi, Aras Nehri çevresi dahil Kafkas dağlarına kadar olan bölümün adının Spako yani günümüzdeki ismiyle milattan önce 600'lerde Bakü olduğu görülmektedir. Spako ismi Yunanca söylenişiyle başında o bölgeyi işaret etmek için bir nevi artikel S harfi koyulmuştur. Herodot 1. kitap 131. paragrafta Afrodite Asurlular Militta, Araplar Al-İlat, Persler Mitra derler. 139. paragrafta ise kişilerin adları ya fiziki bir özelliği ya da bir kişilik onurunu belirtir diye söyler. Bu şekilde Mitradates'in ismine baktığımız zaman Mitra yani Afrodit'in kutsadığı, onurlandırdığı, seçtiği gibi anlamlara gelir. Eşinin ismi olan Spako milattan önce 3000 ile milattan önce 2000 yılları arasında Sümerlilerden bildiğimiz, daha sonra ismi Ocak tanrıçası gibi adlarla anılan tanrıça Bao'nun isminden gelir. Zamanla yine aynı bölgelerde bu isim Baba, Kubaba ya da Gula şeklinde değişmiştir. Homeros'un İlyada destanında Paris'in Afrodit'i seçmesi ve bunun karşılığında Afrodit'in de ocağı yakan aileyi oluşturacak olan Helena'yı ona hediye etmesi. Bu olay İlyada destanı 3. bölüm 179. satırda şu şekilde anlatılır. Atreus oğlu gücü yaygın Agamemnon'dur bu adam.
Hem iyi bir kral hem güçlü bir cenkçi. Bir zamanlar kaynımdı benim. Ben köpek gözlünün. Ya bir zamanlar öyleydi işte. Mitradates'in karısı Spako ise yine İlyada destanında Ankises ile Afrodit'in oğulları Aeneas'ın doğumu gibi bir nevi Spako'nun Kiros'u yetiştirmesi, büyütmesi ile aynalaştırılabilir. Romulus ve Remus da Rhea Silvia tarafından doğurulmuş, Faustulus tarafından eşi Acca Larentia getirilip büyütülmüştür. Dikkat ederseniz aynı Mitradates'in Kiros'u eşi Spako'ya getirmesiyle aynıdır. Roma'da bir geleneğe göre Acca Larentia'nın bir hayat kadını olduğu ve çobanlar tarafından rumuz olarak lupa yani dişi kurt olarak adlandırıldığı söylencesi vardır. Bu anlatımın altında da bölgeye yabancı ulusları kabul etmesi nedeniyle hayat kadını yakıştırılması, bölgenin kötülenmesi söz konusudur. Konumuzu veriler ışığında toparlarsak, tatlı suya yani nehirlere yakın yaşama elverişli bir bölgeye köpek veya kurt deniliyor. Burada yaşayan insanlar bölgelerini sevip oranın yemişleriyle, sularıyla ve birbirleriyle bağ kurup vatan ve milleti oluşturuyorlar. Oluşan vatana kurt, millete ise at veya eşek adı verilirdi. Melez insanlara da katır ya da bardo ismi verilirdi. Herodot Tarih isimli 1. kitabın 55. paragrafında Lidya kralı Kroisas'a Fita şu uyarıyı yapar. Günün birinde katır Medlere kral olacak. O zaman ey yumuşak ayaklı Lidyalı kaç. Çakıllı Hermos boyunca tabanları yağla. Utanma, yüzün kızarmasın kaçtığın için. İşte burada bahsettiği katır, Kroisos'u tutsak eden Kiros'tur. Kiros'un hayatının iç yüzünde de annesinin bir Medyenli, babasının ise Mitradates ismine bakarsak Babil'e yakın bir coğrafyadan olduğu sonucu çıkabilir. Herodot'un söylemine göre annesinin ismi Mandane imiş. Bu bir koddur. Kelimenin başına ak hecesini yerleştirirsek Akmenit anagramı görülecektir. Kiros'un soyunun anne tarafından asil olması dolayısıyla kendisini o soya bağlayarak krallığının meşru olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Perslerin kuruluşu anlatılanların birçoğu Kiros ve Darius tarafından sonradan oluşturulan çoğu gerçek dışı hikayelerdir. Çünkü Perslerin 10 boyu vardır. 3'ünden asiller, öteki 3 tanesi orta sınıf, son 4 sınıf ise çiftçi ve çobanlardır. Kiros'u büyüten Mitradates son sınıftan biriydi. İran Türklerinin ataları Medlerdir. İran devletine ismini veren Manni kralı diye bilinen Medlerin ilk atalarının ismi İran olan kraldır. İskitlerin İran kökenli olduğu söylencesi bu kral yüzündendir. Çünkü gerçekten bu kral Med devletinin kralıydı ve ismi de İran'dı. Bu bilgiler Asur tabletlerinde bulunabilir. Acca Larentia'nın kurt olarak betimlenmesi antik dönemlerden günümüze kadar Türklerin kendi bölgelerinde kurt olarak adlandırmalarındandır. Acca Larentia'nın Etrüs kökenli olduğu söylenir. Hitit krallarının Kantuzili mührü yine aynı şekilde topraklara kurt betimlemesi yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in omuzundaki kurt postu ülkenin topraklarına yüklediği anlamı gösterir. Atatürk'ün bastırmış olduğu para üzerindeki kurt resmi ve Lahey'den kendisine hediye edilmiş bir eli kalkık bronz kurt heykeli zafer işaretini gösterir. Devlet ise kartal ile sembolize edilir. Bu aynı zamanda Hitit'in, Roma'nın ve günümüzde birçok devletin devletlerini bir nevi meşrulaştırması demektir. Kurt ya da köpeğin felsefi olarak kullanım anlamı kabaca bu şekildedir. Sümer ve Hititlerde kurda ve köpeğe Ur ismi verilirdi. Ayrıca Sümer'de yaşamış olan Hazreti İbrahim'in de ismi Ur-Barra, kurt adam demektir. Sümerlilerde Ur kenti demek daha medeniyetin gelişmediği verimli topraklara denilirdi. Toprak medenileştirildiği zaman Uruk diye isimlendirilirdi. Gula heykeli bizlere bunu açıklamak içindir. Ellerini açması verimli bir kadının yani toprak ana hayvanlar için otlakların ve tatlı suların varlığını, yanındaki kurt ise o vatan üzerine bir devletin belirdiğini yani artık Ur kentinden Uruk kentine evrildiğini anlatır. Kuş tanrısallıkla ilgili bir semboldür.
Akrep soyun devam etmesi için itici güç, ölüm ve yaşamdır. Yılan ise toprak üzerindeki canlıları yani soyu temsil eder. Gılgamış destanında ölümsüzlük otunu yiyen yılandı ve yediği anda deri değiştirmişti. Romulus ve Remus destanının iç yüzünde Etrüsk bölgesinde vassal ya da satrap olarak gelmiş bir yabancının zamanla o bölgeyi fethetmesi yani kendi devletlerini kurması alt anlatısı vardır. Şimdi konumuzu etraflıca toparlarsak, bölgede Romus'un yani Etrüsklerin bir devleti vardır. Daha sonra Romulus o devlete sızıp Remus'u öldürür ve devleti ele geçirir. Aynı Numa Pompilius'in Amulus'un tahtını ele geçirmesi veya Tarquinius'un tahtını Romulus'un alması ya da Kiros'un Astyages'in krallığını ele geçirmesi gibi. Romulus ve Remus'u yetiştiren Faustulus ismi Fau yani aile, Tulus ise sıcak anlamında Tiber Nehri ve çevresi kastedilmiştir. Ancak İtalya'da antik dönemde Po Nehri daha ön plandadır. Fao ismi ile Po ve Bao isimleri anlamdaş olabilir. Nazım Hikmet'in Abidin Dino'dan mutluluğun resmini çizmesini istediği resmi Orta Çağ ressamları çizmek için gayret göstermişlerdir. Romulus ve Remus isimleri de ayrıca sıradan seçilmiş isimler değildir. Remus ismi tersten okunduğunda Sümer ismini verir. Sümer, medeniyetin beşiği yani devletin kurucusu anlamına gelir. Romulus ismi ise Homeros'un İlyada destanından bildiğimiz Solumo kelimesinin başına R harfi koyarak okursak Romulus olacaktır. Romulus ve Remus kültürü antik Mezopotamya ve daha eski dönemleri de kapsayan bir inanıştır. Antik Mezopotamya kültüründe İnanna düğümü, Hitit devletinde Hest evi, yine antik Mısır'da Maat kültü, meşhur İskender'in kılıçla geçebildiği Gordion düğümü, Roma'da Vesta evi, bunların hepsi toprağın devlet ve millet ile kaynaşması alt anlatısını gösterir. İslam'da, Kur'an'da Bakara suresi 102. ayette mealen insanlara büyü ve Babil'de Harut ve Marut adlı meleklere indirileni öğretiyorlar. Halbuki onlar biz bir fitneyiz, sizin için bir sınavız, sakın küfre gitme demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bunlar onlardan erkekle karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Milattan önce binli yıllardan çok zaman önce Babil'de 2 melek varmış ve bu melekler birçok bilginin kaynağını oluşturuyormuş. İnsanları eğitmek, hakikat bilgisini anlatmak, olayların iç yüzünü göstermek gibi görevleri varmış. Orada bir grup insanlar erkek ile kadının arasını açmak, yani vatan ile milleti ayırmak, toprakları bölmek için politik oyunlar yapmayı öğrenmişler. Yine peygamberimize atfedilen fakat kesin olmayan güzel bir söz vardır. Kızını evlendireceği zaman vermiş olduğu öğüt, sen onun hizmetçisi ol ki o da sana köle olsun. Bu anlatılar toprak ile millet ve devletin birlikteliği için koşulların neler olduğunu anlatmak içindir. Tanrıça Gula'nın tasması, yine Tanrıça Maat'ın tasması bu düşüncelere işaret eder.